Merhaba Coğrafya Durağı kanalı takipçileri ve izleyicileri. Bugün sizi okyanusun ortasına savrulmuş, ateşten doğmuş ve baştan aşağı yeşile boyanmış bir dünyaya götürüyorum. Volkanların tüttüğü, dünyanın en büyük kertenkelelerinin gezindiği, baharat kokusunun tarihin akışını değiştirdiği bir yere. Hazırsanız ekvatorun üzerine bir gerdanlık gibi dizilmiş binlerce adanın saklı hikayelerini birlikte aralayalım. Dünya haritasına şöyle bir göz attığınızda, Asya ile Avustralya'nın arasında maviye serpiştirilmiş yemyeşil bir leke görürsünüz. İşte burası Endonezya'dır. Hint Okyanusu ile Pasifik Okyanusu'nun el sıkıştığı, iki dünyanın birbirine değdiği o eşsiz noktada uzanır. Coğrafyanın belki de en cömert davrandığı topraklardan biridir burası. Bu ülke tek bir parça kara değil, 17 binden fazla adanın bir araya gelmesiyle oluşmuş devasa bir takım adadır. Bu adaların ancak yarısı bir isme sahiptir, çok daha azına ise insan yerleşmiştir. Geri kalanlar yalnızca kuşların ve dalgaların hüküm sürdüğü el değmemiş cennetler olarak durur. Bir düşünün, ömrünüz boyunca her gün yeni bir adaya ayak bassanız, hepsini gezmeniz onlarca yıl alırdı. Endonezya doğudan batıya tam 5000 kilometreden fazla uzanır. Bu mesafe neredeyse Londra'dan İran'a kadar olan yola denktir. Ülkenin bir ucunda güneş doğarken öteki ucunda insanlar henüz uykudadır. 3 ayrı saat dilimine yayılan bu topraklarda zaman bile parça parça akar. Bu adalara yayılmış insan sayısı ise akıllara durgunluk verecek kadar fazladır. Endonezya, 270 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık 4. ülkesidir. Üstelik gezegendeki en büyük Müslüman nüfusa da ev sahipliği yapar. Ama biz sayıları bir kenara bırakalım, çünkü asıl hikaye bu toprakların ruhunda saklı. Endonezya'nın altında sürekli kıpırdayan huzursuz bir yeryüzü uzanır. Ülke, dünyanın en hareketli deprem ve yanardağ kuşağı olan Pasifik Ateş Çemberi'nin tam üzerinde oturur. Bu yüzden Endonezya, yeryüzünde en çok aktif yanardağı barındıran ülkedir. 100'den fazla volkan, derin uykularında bile nefes alıp verir gibi tüter durur. Bu toprakların insanları, ayaklarının altındaki dağların her an uyanabileceğini bilerek yaşar. Volkanlar onlar için hem bir tehdit hem de bir bereket kaynağıdır. Sizce sürekli homurdanan bir dağın eteğinde hayatınızı kurmaya cesaret edebilir miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Gerçekten merak ediyoruz. Bu volkanların belki de en ünlüsü, adı tüm dünyada yankılanan Krakatoa'dır. 1883 yılında patladığında çıkardığı ses tarihin kayıtlara geçmiş en yüksek gürültüsü oldu. Patlamanın sesi binlerce kilometre öteden bile duyuldu. O gün gökyüzü küle büründü ve dünyanın iklimi yıllarca bu patlamanın etkisini taşıdı. Ama tarihteki en yıkıcı patlama Tambora Yanardağı'na aittir. 1815 yılında yaşanan bu felaket o kadar büyüktü ki dünyanın öbür ucundaki ülkelerde bile yazın kar yağdı. O yıl tarihe yazsız yıl olarak geçti. Bir tek dağın öfkesinin koca bir gezegeni nasıl etkileyebildiğini düşünmek bile insanı ürpertir. Bugün ise bu dağlar korkutucu olduğu kadar büyüleyici manzaralar da sunar. Java adasındaki Bromo Yanardağı, sabahın ilk ışıklarıyla görülmeye değer bir tablodur. Sis denizinin içinden yükselen koni biçimli zirvesi sanki başka bir gezegenden fırlamış gibidir. Her sabah binlerce gezgin bu manzaraya tanık olmak için karanlıkta yola çıkar. Java'nın bir başka efsanevi dağı ise hiç durmadan tüten Merapi'dir. Adı Ateş Dağı anlamına gelen bu volkan, bölgenin en aktif yanardağlarından biridir. Eteklerinde yaşayan köylüler ona bir komşu gibi, hatta bir ataları gibi saygı duyar. Onlar için Merapi yalnızca bir dağ değil, ruhu olan canlı bir varlıktır. Volkanların öfkesi geride bir armağan bırakır, inanılmaz derecede verimli topraklar. Lavların ve külün beslediği bu topraklar Endonezya'yı bir tarım cennetine dönüştürür. Pirinç tarlaları, kahve bahçeleri ve baharat ağaçları bu bereketli zeminde fışkırır. İşte bu yüzden ateş ve yaşam bu adalarda hep yan yana yürür. Şimdi sizi adı duyulduğunda akıllara cennet gelen bir adaya, Bali'ye davet ediyorum. Endonezya'nın büyük çoğunluğu Müslümanken Bali kendine özgü bir Hindu kültürünü yüzyıllardır korur. Burada her gün bir törene, her köşede bir tapınağa rastlarsınız. Ada,
sanki zamanı yavaşlatan görünmez bir büyüyle çevrilidir. Balililer için inanç, günlük hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Evlerin önüne her sabah çiçeklerden, pirinçten ve tütsüden küçük adaklar bırakılır. Tanrılara şükran sunan bu minik sepetler kaldırımları rengarenk bir mozaiğe çevirir. Bu zarif gelenek, adanın ruhunu en iyi anlatan sahnelerden biridir. Bali'nin tepelerini süsleyen basamak basamak pirinç tarlaları görenleri kendine hayran bırakır. Yüzyıllar önce geliştirilen Subak adlı su paylaşım sistemi bu tarlaları yaşatır. Bu sistem yalnızca bir sulama yöntemi değil, doğayla uyum içinde yaşamanın felsefesidir. Yemyeşil basamaklarda gezinirken sanki devasa bir merdivenden gökyüzüne tırmanır gibi hissedersiniz. Şimdi rotamızı çağımıza kalmış gerçek bir ejderhanın yurduna çeviriyoruz. Komodo adasında dünyanın en büyük kertenkelesi olan Komodo ejderi yaşar. 3 metreye ulaşan boyu ve güçlü çenesiyle bu dev sürüngen tam bir avcıdır. Onu ilk gördüğünüzde geçmiş çağlardan kalma bir canavarla karşılaştığınızı düşünebilirsiniz. Bu ejderhalar tükürüğündeki zehirle avını sabırla takip eder ve bekler. Yalnızca birkaç ada üzerinde yaşadıkları için dünyada başka hiçbir yerde görülmezler. Sessizce yürürken topraktan yükselen tozu izlemek, insanın tüylerini diken diken eder. Böyle bir yaratıkla aynı patikada yürümeye cesaret eder miydiniz? Yorumlarda merakla bekliyoruz. Endonezya'nın ormanları ejderhalardan çok daha sevimli sakinlere de ev sahipliği yapar. Sumatra ve Borneo'nun yağmur ormanlarında kızıl tüylü orangutanlar ağaçtan ağaca salınır. Ormanın insanı anlamına gelen adlarını bize şaşırtıcı derecede benzeyen yüz ifadelerinden alırlar. Yavrularını yıllarca kucağında taşıyan bu anneler doğanın en şefkatli varlıklarından biridir. Sumatra adası dünyanın en nadir hayvanlarından bazılarını tek çatı altında toplar. Burada Sumatra kaplanı, Sumatra gergedanı ve cüce filler aynı ormanları paylaşır. Bu üç türü bir arada barındıran başka bir yer yeryüzünde yoktur. Ne yazık ki bu eşsiz canlılar ormanların azalmasıyla birlikte yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu ormanların derinliklerinde bitkiler dünyasının da en tuhaf üyeleri saklanır. Rafflesia adı verilen çiçek, dünyanın en büyük tek çiçeği olarak bilinir ve bir araba lastiği kadar büyür. Bir de boyu insan boyunu aşan, leş kokusuyla ünlü ceset çiçeği vardır. Bu kokuyu yaymalarının sebebi, tozlaşmak için sinekleri kendilerine çekmektir. Endonezya'nın ortasından gözle görülmeyen ama doğayı ikiye bölen gizemli bir çizgi geçer. Wallace hattı adı verilen bu sınır, Asya ve Avustralya hayvanlarını birbirinden ayırır. Çizginin bir tarafında filler ve kaplanlar, öteki tarafında keseli hayvanlar ve cennet kuşları yaşar. Sadece birkaç kilometre arayla sanki iki ayrı dünya birbirine sırtını dönmüştür. Şimdi nefesimizi tutup dünyanın su altındaki en zengin köşesine dalıyoruz. Papua kıyılarındaki Raja Ampat, denizlerin başkenti sayılır. Burası mercan üçgeni denilen ve gezegendeki deniz canlılarının en çeşitli olduğu bölgenin kalbidir. Tek bir dalışta başka denizlerde bir ömür boyu göremeyeceğiniz kadar çok türle karşılaşırsınız. Bu sularda akla gelebilecek her renkten mercan ve balık bir arada yaşar. Dev manta vatozları başınızın üstünden süzülürken rengarenk balık sürüleri etrafınızı sarar. Deniz kaplumbağaları, köpek balıkları ve daha binlerce tür bu canlı tabloyu tamamlar. Maskenizi takıp suya başınızı soktuğunuzda kendinizi bambaşka bir gezegende bulursunuz. Karaya geri dönüp bu kez insan elinin yarattığı bir mucizeye, Borobudur'a gidiyoruz. Java adasında yükselen bu yapı dünyanın en büyük Budist tapınağıdır. 1000 yıldan fazla bir süre önce hiç çimento kullanılmadan taşların özenle üst üste dizilmesiyle inşa edilmiştir. Üzerindeki binlerce kabartma sessizce eski çağların hikayelerini anlatır. Borobudur'a çok da uzak olmayan bir yerde gökyüzüne uzanan sivri kuleleriyle Prambanan yükselir. Bu görkemli yapı ise Endonezya'nın en büyük Hindu tapınağıdır. Bir Budist, bir Hindu, iki dev tapınağın aynı adada yan yana durması tesadüf değildir. Bu topraklarda farklı inançların yüzyıllardır iç içe yaşadığının en güzel kanıtıdır. Şimdi sizi koca bir kıtanın kaderini değiştiren küçücük adalara, Baharat adalarına götürüyorum. Bugün Maluku diye bilinen bu adalar bir zamanlar dünyanın en değerli topraklarıydı.
Çünkü karanfil ve küçük Hindistan cevizi yalnızca burada yetişiyordu. O dönemde bu baharatlar ağırlığınca altından bile değerliydi. Avrupalı denizciler sırf bu baharatlara ulaşmak için bilinmeyen okyanuslara açıldı. Yeni kıtaların keşfi aslında bu küçük adalara giden yolu ararken gerçekleşti. Yani dünya tarihinin akışı bir avuç baharatın peşinden değişti. Düşünsenize, mutfağınızdaki o küçük şişeler bir zamanlar imparatorlukları savaştırıyordu. Endonezya kültürünün kumaşa işlenmiş bir başyapıtı vardır, batik. Erimiş bal mumu ve doğal boyalarla bezenen bu kumaşlar sabırla desen desen işlenir. Her motifin bir anlamı, her rengin bir hikayesi vardır. Bu eşsiz sanat, insanlığın ortak kültür mirası arasına çoktan girmiştir. Gece çöktüğünde perde arkasında bambaşka bir dünya canlanır. Wayang. Deriden kesilmiş kuklaların gölgeleri bir perdeye yansıtılarak destanlar anlatılır. Tek bir usta saatlerce onlarca karakteri seslendirir ve hepsini ayrı ayrı oynatır. Siz hiç gölgelerin canlandığı böyle bir masal gecesine tanık oldunuz mu? Bu gölge oyunlarına eşlik eden ses ise unutulmaz bir müziktir. Gamelan, bronz davullar, gonglar ve metal çubuklardan oluşan bu orkestra büyüleyici bir tını yaratır. Çıkardığı ses bazen bir şelale kadar yumuşak, bazen bir fırtına kadar coşkuludur. Bu müziği bir kez duyan onu kolay kolay aklından çıkaramaz. Endonezya'yı asıl olağanüstü kılan belki de inanılmaz çeşitliliğidir. Bu adalarda 700'den fazla farklı dil konuşulur. Yüzlerce farklı halk kendi geleneğini, kendi müziğini ve kendi giysisini yaşatır. Ülkenin sloganı bu durumu çok güzel özetler. Farklılık içinde birlik. Bu topraklarda camiler, kiliseler, tapınaklar çoğu zaman omuz omuza durur. Sabah ezan sesiyle uyanan bir sokak, akşam tapınak çanlarıyla uğuldayabilir. Farklı inançlardan insanlar yüzyıllardır aynı pazarda alışveriş eder, aynı bayramlarda komşuluk eder. Bu uyumlu birliktelik Endonezya'nın en büyük zenginliklerinden biridir. Sulawesi adasının dağlarında ölüme bambaşka bir gözle bakan Toraja halkı yaşar. Onlar için ölüm bir son değil, uzun bir yolculuğun başlangıcıdır. Sevdikleri vefat ettiğinde görkemli ve günlerce süren törenler düzenlerler. Bu gelenekler hayatın ve ölümün burada ne kadar farklı algılandığını gösterir. Sumatra'nın kalbinde bir felaketin ardından doğmuş muhteşem bir göl uzanır. Toba Gölü. Bu göl, 10 binlerce yıl önce yaşanan dev bir yanardağ patlamasıyla oluşmuştur. Dünyanın en büyük volkanik gölüdür ve ortasında koca bir ada barındırır. Sularına baktığınızda bir zamanlar burada kopan o büyük felaketi hayal etmek imkansızlaşır. Ülkenin en doğusunda dış dünyaya yüzyıllarca kapalı kalmış gizemli bir bölge vardır, Papua. Buranın yüksek vadilerinde kadim geleneklerini bugün bile sürdüren halklar yaşar. Balian Vadisi'ndeki Dani halkı, atalarının yaşam biçimini büyük ölçüde korumuştur. Modern dünyanın hemen yanı başında sanki zaman binlerce yıl önce durmuş gibidir. Şimdi sıra bu zengin kültürün belki de en lezzetli yanına, Endonezya mutfağına geldi. Ülkenin en ünlü yemeği, baharatlarla saatlerce pişirilen rendang adlı et yemeğidir. Defalarca dünyanın en lezzetli yemeği seçilen bu tabak adeta bir baharat senfonisidir. Bir lokması bile bu toprakların tüm tarihini damağınızda hissettirir. Endonezya sokakları mis gibi kokular yayan seyyar tezgahlarla doludur. Közde pişen ve fıstık soslu sataylar, baharatlı kızarmış pirinç olan nasi goreng her köşede sizi bekler. Yerel halk günün çoğu öğününü bu rengarenk sokak lezzetleriyle geçirir. Böyle bir sokakta gezerken hangi kokuya doğru ilk adımı atardınız merak ediyoruz. Bu topraklar dünyaca ünlü kahvelerin de ana vatanıdır. Sumatra ve Java'nın volkanik toprakları eşsiz aromalı kahve çekirdekleri yetiştirir. Hatta dünyanın en pahalı kahvelerinden biri ilginç bir yöntemle tam da burada üretilir. Bir fincan Endonezya kahvesi aslında bu adaların ateşli ruhunu yudumlamaktır. Tüm bu doğal ve kültürel zenginliğin yanında Endonezya hızla değişen modern bir yüze de sahiptir. Başkenti Jakarta, gökdelenleri ve kalabalık caddeleriyle nefes nefese çalışan dev bir metropoldür. Hatta ülke bu kalabalıktan kurtulmak için ormanların ortasına yepyeni bir başkent kurmaktadır. Geçmişin gelenekleriyle geleceğin hayalleri bu topraklarda iç içe yaşamaya devam eder.
İşte ateşin, suyun ve binlerce adanın ülkesi, Endonezya'ya yaptığımız bu yolculuğun sonuna geldik. Bu uzun keşifte bize eşlik ettiğiniz için size içtenlikle teşekkür ederiz. Eğer bu yolculuktan keyif aldıysanız, videoyu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki durakta yeniden buluşmak dileğiyle, kendinize çok iyi bakın.